Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konuğumuz ağaca ses veren ustalarımızdan Kenan Usta. Merhaba. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsın? Nasıl Teşekkür gidiyor ederim. Sağ olun, iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Koşturmaca. Evet, bağlama yapıyoruz. Hayatın yoğunluğu devam. Siz değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok sağ olun usta. Eyvallah. Peki ustam, Kenan Usta kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kenan Usta 1976 Erzincan doğumlu. Uzun yıllar Ankara'da yaşadıktan sonra bağlama yapımını daha iyi bir yere taşımak için, kendi adına daha iyi bir yere taşımak için İstanbul'a göç etmiş bir bağlama ustası. Özetle böyle söyleyebiliriz. Peki kaç yaşında başladınız ustam yapıma? Ben 1998'de amatör olarak başladım. Müstakil bir evimizin kömürlüğünde hobi olarak başladım. Hı hı. Daha sonra arkadaşlarımın teşviğiyle, biraz da onların yönlendirmesiyle bu işe gönül vererek bu noktaya getirdim. Hı, çok güzel. Yani yaklaşık 20 seneyi aşmış diyebiliriz. Bayağı uzun bir zaman. Eyvallah. Henüz değil ama umarım daha fazla zamanım olur, daha fazla üzerinde çalışıp daha iyi noktalara taşıma fırsatını buluruz. İnşallah hocam. Yani Eyvallah. çünkü siz bu bağlama yapım işin mutfağında olarak çok değerli ustalarımızdansınız. Ar-Ge çalışmalarını yapıyorsunuz. Hani gerçekten çok büyük bir emek ortaya koyuyorsunuz. Yani bunu yapan insanlar Akademik çok olarak az. çok akademik demek pek doğru olmayabilir ama üzerinde çalışmalarım var. Türkiye'de henüz akademik araştırma ya da işte daha teknik, fiziksel, işte matematiksel araştırmaların yapılabileceği bir ortam henüz söz konusu değil. Umarım ilerleyen zamanlarda daha akademik, daha bilimsel, daha matematiksel, daha fiziksel çalışmaların olabileceği koşulların gelişmesini ümit ediyorum. Ben de kendi adıma elimden geldiği kadarıyla bu çalışmaları yürütmeye gayret ediyorum. Fakat şu günün koşullarıyla akademik bir çalışma yaptığımı söylemek çok doğru olmaz. Bir akademisyen olmak gerekiyor. Ben bir ustayım. Bir usta olarak yani becerisi, işte gözlemleri olabilen birisi olarak bunu söyleyebilirim. Bunun üzerinde çalışmalar yürütüyorum. Maksadım bağlamanın çok daha iyi bir noktaya taşınması, gelişmesi fakat kültüründen uzaklaşmadan Evet. mevcut değerlerinden o yıllarca üzerine katılmış olan o kıymetten uzaklaşmadan gelişmesini Özünü bozmadan değil mi? Yani çok klişede bir cümle kullanacak olursak tabii ki özünü de bozmadan bir çalışma yürütmek gerekiyor. Onun dışında üzerinde deneysel çalışmalar yapan birçok insan görüyoruz, birçok dost arkadaş görüyoruz. Bunlar da olacaktır tabii. Üzerinde bir takım deneysel çalışmalar yapılması aslında özünü de besleyen bir şeydir. Yani bağlamanın içinde bulunduğu konumu aslında daha da güçlendiren Evet. eylemler, davranışlardır diye düşünüyorum. Çalışma konusunda bağlama incelenmesi gereken, araştırılması gereken çok önemli, çok güzel bir konu aslında. Bilimsel açıdan bu yeterliliğe sahip insanların umarım bir gün niyet edip bu çalışmaları yapıp çok iyi noktalara, çok iyi konumlara getirebilmesini temenni ederim kendi adıma. İnşallah. Bu tip bir çalışmanın içerisinde yer almaktan çok büyük de keyif duyarım. Bir uygulamacı olarak, Hı hı. bir usta olarak tecrübelerimi, bu zamana kadar edindiğim tecrübeleri paylaşmaktan çok büyük keyif duyarım. Evet. O konuda çalışmaya da devam ediyoruz. Peki Kenan Ustam, sence ülkemizde sanata yeterince değer veriliyor mu? Sanatın yeterli değer görüp görmemesi tamamen sanatçının elinde. Tabii ortam her zaman verimli olmuyor sanatı icra etmek için ama sanatı icra etmek için engel olduğunu düşünmüyorum. Yani benim hayatımda her zaman zor zamanlar olmuştu.
Yani dışarıdaki insanların sanata değer vermesi için sanatçının değerli şeyler üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Eğer cidden değer ürettiyseniz o sanatsal olarak kabul edilecektir diye düşünüyorum. Ama siz bu değeri üretemediyseniz, toplum buna karşılık vermiyorsa o zaman sanata değer verilmediğini düşünürsünüz. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii koşullar zorlu. Evet, üretmek için de bir koşul oluşması lazım. Hayır, koşullar zor olduğunda daha aslına bakarsanız sanatsal açıdan çok daha şey olabilir, tetikleyici olabilir. Yani savaş dönemlerinde, kıtlık dönemlerinde çok büyük eserler çıkmıştır. Evet. Yani demek ki koşul insanın elinde. O zaman bu bir bahane olmamalı. Bahane olmamalı, kesinlikle olmamalı. Bahaneye sığınmak bir sanatçının işi değil. Sanatçı her koşulda sanat üretir. Evet, her koşulda sanatını yapmaz. Ve beğenisine sunduğunda kendisini eleştirmelidir, toplumu değil. Topluma, yani toplumun beğenisini sunduğunuzda toplum tarafından değer görmüyor, beğenilmiyor. İşte toplum buna ne kadar işte sahip çıkıyor, bu sanatçının elinde. Tabii dediğim gibi ülkelerin ekonomik koşulları, toplumsal koşulları, sosyolojik koşulları, bunlar birer etken. Kesinlikle kaçırılmayacak, yani gözden kaçırılmayacak etkenler ama mazeret olduklarını düşünmüyorum sanatçı açısından. Ama işin başka boyutlarını, politik boyutlarına bakarsanız çok tartışılacak noktası vardır. Ama sanat açısından ortamların çok iyi olduğu, koşulların çok iyi olduğu yerlerde sanat üretilmesi hani çok şeymiş gibi böyle verimli koşulların oluşturulduğu noktalarmış gibi gelmiyor. Daha zor şartların, imkanların daha kısıtlı olduğu, daha sınırlayıcı olan alanlarda üretkenliğin biraz daha arttığını düşünüyorum ben. Evet. Ama sanatçı açısından. Toplumları bu tip olaylar zora sokabilir. Yani bir geçim sıkıntısı yaratabilir. Psikolojik sorun yaratabilir. Toplumsal sorun yaratabilir. Ama sanatçı bunu her türlü koşulda ifade edebilir. Sanatıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle ifade edebilir. O beğeni noktası sanatçının becerisine, fikirlerini, nedenini iyi sunabildiğine bağlıdır diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Peki Kenan Ustam, bağlanma konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani yeterince geliştirildiğinden, yeterince böyle o konunun ön plana çıktığından emin misiniz? Yoksa böyle sanki çok geri planda mı kalıyor bağlama? Diğer enstrümanlara göre. Geri planda değil, bence çok iyi bir noktada. Daha da iyiye doğru gidiyor. Bundan 50 yıl önce ya da çok geriye gitmeyelim, 20 yıl önce, 30 yıl önce bağlama ustalarının çoğu bağlama çalmayı bilmiyordu. Marangoz ustalarının yetenekleri ve becerilerine bağlıydı. Bir icracı, bir ozan, bir aşık bağlamasını bir marangoza yaptırabiliyordu. Bugünkü çok sık kullanılan lüthiye terimi, ifadesi o günlerde ne olduğu bile bilinen bir şey değildi. Bugün mesela çok fazla kullanılan, çok fazla dile getirilen bir kelime oldu. Cümlenin içerisinde çok fazla yer alan bir kelime oldu. Gelişmek tam anlamıyla değişmek midir? O tartışılır. Yani bir şeyler gelişiyor. Ama değiştiği için mi gelişiyor? O konuda çok emin değilim. Ben gelişiyorum. Mesela kendimden söz edecek olursam bir bağlama yapımcısı olarak geliştiğim her noktada da işim çok zorlaşıyor. Evet. Çünkü çok ciddiye alarak yaptığım için icracılar çok geliştiği için, onların çok daha iyi teknikler ürettikleri için bağlama yapımcılar eskiden bir marangoza gittiğinde benim elimden gelen budur diyemiyor artık bağlama yapımcıları. Kendi şartlarını, koşullarını daha fazla zorlama, daha fazla şey geliştirme. Ama önemli olan o değil mi yani? Tabii. Çünkü geliştirmek, yeni bir şeyler sunmak, ortaya
Yani bir emek koymak gerekiyor. Sadece işte bunu ben tezgahta hep tek düze aynı tip yaptım çıkardım demek yani Paylaşım, tam anlamıyla. bu noktada paylaşım devreye giriyor. Yani icracı ve yapımcının paylaşımı yeteri seviyede paylaşım yapıp yapamadığına bağlı. Siz tek başınıza bir bağlama yapımcısı olarak da enstrümanı geliştiremezsiniz. Bir icracı da tek başına bağlamanın akustiğini, matematiğini, fiziğini geliştiremez. Tabii ki fikir alışverişi çok önemli. Yani iki uzuv gibi düşünün, eli ve kolu gibi düşünün, işte gözü ve kaşı gibi düşünün. Hepsinden ikişer tane var. Bir uyum sağlıyor bu. Verimlilik sağlıyor. Evet. İcracı ve yapımcı da bağlama için verimlilik sağlaması açısından paylaşımcı olmalıdır. Günümüz bağlama yapımcıları artık birçok şeyden haberdarlar. Birçoğu nota biliyor. Yani bir icracı seviyesinde değil ama kendi derdini ifade edebilecek düzeyde nota biliyor. Hepsi için söylemek mümkün değilse bile birçoğu biliyor. Artık üniversite çalgı yapımından mezun yapımcılar da yer almaya başladı. Biz geleneksel yöntemlerle, işte deneme yanılma yöntemiyle ustalık kazanmış kişileriz. Ama okuldan mezun olmuş, akademik alanlardan mezun olmuş, becerisi olan, yeteneği olan insanlar var. Bu da gelişimin bir parçasıdır. Bağlama iyi bir noktaya doğru gidiyor. Öyle baktığımızda sayısal verilerle bahsedemediğimiz, teknik verilerle bahsedemediğimiz enstrümanı artık üzerine matematiksel çalışmaların, fiziksel çalışmaların, akademik çalışmaların yavaş yavaş daha hız kazandığı bir dönemdeyiz. Bu da onun geliştiğini ve ilerlediğini gösteriyor. Evet. Merak etme dürtüsü taşıyan birisi, yani o merak olgusu sürekli barındıran birisi bu kültürü de iyi hani kavramışsa ya da kavrama niyetindeyse, yani kültürü benimsemek, özümsemek niyetindeyse, onun dışına hani böyle çok taşırmadan, kültürler de zaman içerisinde gelişen kavramlardır. Yani toplumların kültürleri 100 yıl öncesi gibi kalmıyor. İnsan değişimiyle beraber. Bir söyleşide Aşık Kulduran hocamın bir sözü vardı, derdik işte yani bir arayış var dedi. Yani benim ömrüm bitti, o arayışı, arayışım bitmedi yani dedi. Sanatkarın arayışı dedi olmak zorunda. Yoksa tabii yarını bilmiyor olmanın, yarın ne olacağıyla dair bir fikrimizin olmaması, aynı zamanda da yarına dair hayallerimizin olması bizim merak içerisinde bırakıyor. Bu merak içerisindeki davranışımız o noktaya ulaşabilmek için devinime itiyor. Yani harekete tabi tutuyor bizi. Hareket halindeki bir insanın sürekli tanık olacağı şeyler çıkar karşısına. Bu heyecan verir. İnsanı en kötü koşullarda bile umutlandırır. Umutlandırırsa, yani enerjiniz yüksekse, umut taşıyorsanız, hayalleriniz varsa hareket edeceksiniz. Hareket ediyorsanız sürekli ileriye doğru adım atacaksınız demektir bu. Bu pozitif yönde de olabilir, negatif yönde de olabilir, değişebilir ama bizim amacımız pozitif yönde geliştirmek, mümkün olduğu kadar negatif şeylerle karşılaşmak, gelen o tatsız olayları bertaraf edip yolumuza devam etmek. Yani amacımız bağlama üzerindeki, benim bağlama üzerindeki zihniyetim, duygum, düşüncelerim bu yönde. Ben geliştiğini düşünüyorum, iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi bir noktaya gideceğini, kültürel yozlaşma her dönemde, her çağda vardır. Bu çağa has bir şey değildir yani. evet. Yani sürekli yozlaşıyoruz diye bir deyim var. Bence bizim babalarımızın kuşağına dönecek olsak, onların babası da onlardan belki şikayet ediyordu. Yani her kuşakta bir şikayet vardır, yaşanmıştır yani muhakkak olacaktır. Değerlere sahip çıkan insanlar az olur. Yani çünkü bunlar meşakkat isteyen, gayret isteyen, çaba isteyen,
biraz duruş isteyen davranışlar. Herkes bu emeği vermek istemeyebilir. O yüzden de onları sorumlu tutmak da çok doğru değil. Kendi konumunuzu iyi bilmeniz gerekiyor. Ben kendi konumumu biliyorum. Çok ahkam kesmek bana göre değil. Yani toplumu şöyle olması gerekiyor. Toplumun bağlamaya böyle sahip çıkması gerekiyor. Direkt cümlelerle bir şey taşıyabileceğimizi düşünmüyorum. Toplumun bağlamaya sahip çıkabilmesi için bağlamayla yapımcının, icracının, işte solistin bir şeyler üretmesi gerekiyor. Sorumluluk bizde, sanatçılarda. Evet. Yani biz dışarıda topluma şunu söyleyemeyiz. Toplumu suçlama hakkımız yok bizim. Yani insanları suçlama hakkımız yok. Biz üretmek zorundayız. Bir de bağlamanın şöyle bir değeri var değil mi? Çok eski bir enstrüman. Evet. Ve bir kültür, bir tarih taşıyor beraberinde. Tabii ki. Yani bunun da değerini, kıymetini iyi bilmemiz lazım. Tabii yani çok kıymetini bilen çok değerli insanlar var. Değerli sanatçılarımız var. Değerli ustalarımız var. Naçizane biz o tarihi süreci korumaya ama aynı zamanda da gelişimini de bu süreçle beraber devam ettirmeye çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi hiçbir şey yani başladığı noktada olduğu gibi kalmıyor. Evet. Hiçbir şey kalmaz. Yani o değerler, o tarihi süreçteki değerler de, evet. Tarihi süreçteki değerler de bir değişime uğrayacaktır. Hiçbir şey başladığı noktada mutlak bir şekilde kalmıyor. Ne kadar geciktirebiliriz yozlaşmasına? Bir de tabii karşı taraftan bakmak lazım. Mesela bir başka birisi ele aldığımızda şunu söyleyebilir. Ben yenilikçiyim. Ben gelişime açığım. Ben değişime açığım diye de kendini ifade edebilir. Burada da o kişiyi suçlamak ya da onu negatif yönde eleştirmek de doğru değil. Bırakın insanlar istediğini denesinler. Yani deneysel çalışmaların kendi işine inanan, kültürüne inanan, özüne sahip çıkmış bir insanı herhangi bir şeye sokmaz. Ne denir? Zarara uğratmaz ya da yerini sarsmaz. Çünkü olduğun yerden eminsen, toprağa ayakların emin adımlarla basıyorsa senin kaybedeceğin bir şey yok. Senin kaygılanmanı gerektiren bir şey olmaz. Açıkçası dışarıda yapılan deneysel çalışmaların hiçbirisi bağlamaya zarar verebileceğini ben düşünmüyorum. Tarihi açıdan deneysel icra çalışmaları yapan ya da söylemleriyle işte değişik müzikal çalışmalarıyla deneysel işler yapan insanların çalışmaları da bana bir tehdit olarak gelmiyor. Bu işi çok değerli yapan, yani özüyle, hakikatiyle yapan değerli ustalar var. Biz onları takip ediyoruz. Yani Arif Hocam gibi, Erdal Hocam gibi, Tolga abi gibi ve bir sürü buna benzer kadın erkek halk müziği sanatçılarımızın, ozanlarımızın, aşıklarımızın takipçisiyiz. Biz bu noktada varız. Yani farklı alanlar doğar. Herkes mutlu olduğu alanda kendini ifade eder. Bir tukakaladan uzak durmak lazım. O yanlış, bu doğru yerine. Doğru yaptığımızı inanıyorsak, yaptığımız şeyi savunup onu en iyi haliyle, en güzel haliyle topluma sunmaktır. Evet. Aslında en güzel eleştiri biçimi, aslında en güzel anlatım biçimi bence bir şey üretmektir. Üretiyorsanız sahip çıkıyorsunuz demektir. Evet. Üretiyorsanız anlatıyorsunuz demektir. Kendinizi ifade ediyorsunuz demektir. Benim alanımla ilgili söylüyorum. Bir bağlama yapımcısı olarak bunu ifade edebiliyorum. Benim açımdan yani hangi noktayı tarihsel süreci mi ele alacağız? Yapım sürecini mi ele alacağız? Atıyorum işte icra sürecini mi ele alacağız? Bütün koşullarda dikkat edersen hemen hemen hep aynı noktaya değiniyor. Yani iş biraz insanın kendi özüyle alakalı, evet. Kendi duruşuyla alakalı, kültürünü kültürel sahiplenmeden şikayetçi misin sorusu sorulduğunda hayır ben değilim. Niye? Ben sahipleniyorum. Bak bağlama yapıyor. Yani. Ve onu hani kanaatimce hasbelkader doğru yaptığını düşünüyorum. Belki de birçok eleştiren insan vardır. Belki de hakkında anlatıldığı kadar iyi şeyler de konuşulmuyordur. Yani birçok şey konuşulabilir.
eleştiri de almak lazım. Yani memnun olmadığı, hep memnun olacağınız şeyleri duymak Eleştiriye açık olmamız tabii lazım yani yani. hoş bir şey değil yani. Sürekli sizden alkışla söz edilsin. Bu sıkıcı değil mi yani? Yani, Bir yere kadar yani. Evet. işte o aslında eleştiri tam tersi. Evet. Eleştiri tam tersi o sanatçıyı, icracıyı daha çok kamçılar bence. Yani Çünkü o zaman kendi içinde sorgulamaya başlar insan. tabii yani üretim açısından önemli. Yani belki benim işim biraz daha belki şeye göre kolay görünüyordur. Alıyorsunuz elinize işte bir ağaca şekil veriyorsunuz. Fiziksel hareketlerle bir şey kazandırıyorsunuz. Ama her şey sizden Bir başlıyor. yüz İşin kazandırıyorsunuz. mutfağı burada. Ve tekelci olmamak lazım. Yani ben tekelci değilim. Bir şeyi varlığı mesela benim bu işe giriyor olmamın özünde doğa var. Ağaç var. Müzik var. Birçok şeyi sebep gösterebilirim. Yani ben olamam. Mesela benle başlamıyor. Doğayla başlıyor. Evet. Sevgiyle başlıyor, güzellikle başlıyor, renkle başlıyor, sesle başlıyor. Yani ben demem çok yakışık almaz, şık değil. Ben Ozan'ın bile bunu söylediğine inanmıyorum. İcracının da bunu söyleyeceğine inanmıyorum. Bizler birer parçasıyız. Herkes kendi bulunduğu parçayı yan yana getirdiğinde büyük bir bütün oluştururuz. Yani benim doğadan aldıklarım, insandan aldıklarım, bir Ozan'ın doğadan aldıkları, insandan aldıkları yan yana geldiğinde bir renk, bir ses, bir güzellik oluşturur. Böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ben böyle bakıyorum. O zaman daha güzel, daha renkli, hem işte o işin sanatsal boyutundan söz ettiğim sanatsal boyutunu daha iyi ifade etmiş olmaz mıyız? Bizimle başlıyor mu? Bizimle başlamıyor. Bakın ağaçla başlıyor. Evet, çok doğru. Toprakla başlıyor. Hayatla başlıyor. Benimle başlayamaz. Ben sadece o zincirin bir parçasıyım. Ondan sonra ben yaptıktan sonra başka bir ustanın eline veriyor. O da o zincirin bir parçası. O da halka götürecek. O da onun gidip çocuğuna götürecek ve tekrar toprağa dönecek. Yani bu bir girdap. Bu bir girdap. Yani bunun kimsenin yeri ve konumu belli değil. Kimse ben şuradan demeyecek. Bizler taşıyıcıyız. Yani aracı diyelim, bir zincirin halkası diyelim, zerre diyelim, ne bileyim yani bir sürü söz bulabiliriz, kelime ve cümle bulabiliriz. Ben de başlamıyor, onu söyleyebilirim. Ben şöyle derim, bu iş nerede başlıyor derseniz toprakta başlıyor. Ya da daha da büyük ölçekler söz ederseniz hayatın kendisi. Bir de bu işte o işin bir parçası. Öyle ifade edilebilir. Evet. Öyle söylenebilir. Peki Kenan Ustam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok memnun oldum ben de. Senden bir de kısa bir örnek dinleyelim. Vallahi çok becerimin olduğunu söyleyemem ama asbelkader bir şeyler çalayım. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Azmirah eyledim gurbet elleri, eğlenme sevdiğim sultanım tezgah. Azmirah eyledim gurbet elleri, eğlenme sevdiğim sultanım tezgah. Bunca muhiplerin yolunu gözlem, alnı güneş mahi tabanım tezgah, sultanım tezgah, cananım tezgah.
şehitlerin yolunu gözler. Al güneş mahitabanım tez gel, sultanım tez gel, cananım tez gel. Dolaşma gurbeti ey şahi cihan, yakıyor bağrını ah ile figan. Dolaşma gurbeti ey şahi cihan, yakıyor bağrını ah ile figan. Aldı yüreğimi derdiyle hicran, derdim dermanım Lokmanım tez gel, sultanım tez gel, cananım tez gel. Aldı yüreğimi derdiyle hicran, derdim dermanım Lokmanım tez gel, sultanım tez gel.